Dostlar merhaba, bugün konuşacağımız konu Kore. Savaş öncesinde Kore, kolera salgınlarına uğrayan, okuma yazma oranı düşük ve endüstrileşmeyi kaçırmış bir ülkeydi. Son yüzyıl boyunca Uzak Doğu'da güç oyunlarında satranç tahtasındaki bir piyon gibi oynanmıştı. Kendi güvenliğini arttırmak için ve Çin üzerinde daha fazla nüfus sahibi olabilmek için Japonya, 1905 yılında Rus İmparatorluğunu da yenerek Kore'ye sahip olmuştu. Kore, 1945 yılında Japonya'nın teslimiyetinden sonra ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlığın yüzeye çıktığı ilk yerlerden birisi olmuştu. Bu iki süper güç Japonya'dan aldıkları Kore toprakları üzerindeki yerli ama kendilerine bağlı hükümetler kurduktan sonra 1948 ve 49 yılları arasında askerlerini çektiler. Böylece Sovyet yanlısı Kuzey Kore ile Amerikan yanlısı Güney Kore kuruldu ve 38. enlem aralarında sınır oldu. Kore Savaşı, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye bir saldırı başlatması ile meydana geldi. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Kore Sovyetler Birliği'nin etkisinde kalırken Güney Kore ise Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinde kalmıştır. Bu iki devlet zamanla birbirlerine rakip duruma düşmüştür. Bazı siyasi anlaşmazlıklarından da ortaya çıkması ile savaşın fitili ateşlenmiş oldu. Savaş aslında pek çok taraftan meydana geliyordu. Kuzey Kore tarafında Çin, Sovyetler Birliği yer alırken diğer cephede ise Güney Kore, ABD, İngiltere, Kanada, Filipinler, Avustralya, Yunanistan, Güney Afrika, Tayland gibi ülkelerde bulunuyordu. Türkiye ise savaşa Birleşmiş Milletler gücü tarafından katılmıştır. Türkiye, Kore Savaşı'na özellikle NATO'ya daha kolay girebilmek için katılmıştır. Çünkü bu savaşla beraber ABD tarafında olan Türkiye, NATO için engelleri daha kolay kaldırılabilecekti. Savaş tam olarak sona ermese bile ateşkes anlaşması şöyle olmuştur. İki hükümet arasında 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan ateşkes ile beraber savaş sona ermiştir ve sona ermesiyle beraber bazı durumlarda ortaya çıkmıştır. Özellikle savaş sonrasında iki hükümet için bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de 337 numaralı karardır. Bu karara göre gökyüzünde veya su altında nükleer silah denemelerinin yasaklanması hakkında anlaşma sağlanmıştır. Kuzey ve Güney Kore'nin iki bölümün siyasi durumu ise aynı şekilde devam etmiştir. İki hükümet arasında 38. enlem sınır olarak kabul edilmiştir ve iki hükümetin de bu sınırı koruması sağlanmıştır.